zaman soruyorum. Bunlar kime hazırlanıyorlar? Karşımızda bundan sonra Suriye ordusu mu çıkacak PKK yerine? Bunların ortak hedefi Türkiye. Türkiye ile İsrail'in bir anda karşı karşıya geldiği bir senaryo ortaya çıktı. Ya bunlar boş adam değil. Yani bazıları bilmiyordur. Amerika'da bir herhangi birisi yazdı filan diyordur. Şimdi bu analistin söyledikleri o Doğu Akdeniz'de kurulan altıgenle alakalı. Şimdi bu bir kere ortada çok ciddi bir hazırlık yaptığının göstergesi. Lübnan'ın yarısını aldı. Lübnan gitti ya. Suriye'nin güneyini aldı. Şam'a kadar geldi. İsrail konsolosluğuna niye saldırırlar? IŞİD'den talimat alarak. GZT Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi Amiral Cihat Yaycılı haritanın başında birlikteyiz. Amiralim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün yayının başında hatırlatmamızı yapalım çünkü yayınlarımızda çok ciddi bir ilgi var, izleniyor. Ancak izleyenlerin 3'te 2'sinin kanalımıza abone olmaları yönünde çağrımızı yapıyoruz. Çünkü onu tespit ettik. Ne dersiniz? Yani gerçekten yayınlara ilgi için çok teşekkür ediyorum. Yurt içi ve yurt dışında izleyicilerimiz fazlalaştı. İtibar ediyorlar sağ olsunlar. Eğer abone olurlarsa bizim de emeklerimiz biraz daha fazla karşılık bulur. Teşekkür ederiz. Abone olmalarını çok rica ediyorum. Çağrımızı yapmış olalım. Ama aslında daha önceki aylarda bir Türkiye-İsrail'in harita üzerindeki yakınlaşmasını farklı lokasyonlarda konuşmuştuk. İsrail'den gelen açıklamaların haritadaki karşılığı, işte sahadaki karşılığı mutlaka bir yakınlaşma olduğunu askeri anlamda göstermişti bize. Son analistler de İsrail analistin bir açıklaması vardı. İran sadece bir provaydı. Türkiye dosyasını açtık dedi. Birkaç da durak site. Tam da aslında bizim harita aylardır işaret ettiğimiz konular. Akkuyu, Atina, Libya, Kuzey Kıbrıs ve Afrika boynuzundaki unsurlar konusunda mutlaka Türkiye ile karşı karşıyayız dedi. Harita üzerinden bu İsrail'den gelen bu açıklamayı nasıl yorumlayabiliriz? Sahadaki karşılığı nasıl olacak? Şimdi ben birkaç senedir bunları takip ediyorum, uyarıyorum. Çok uzun zamandır da 2014'ten beri de bunların analizini yapıyorum. Diyorum ki daha 7 Ekim 2023'te Gazze olayı başladığında, İsrail'in Gazze'ye saldırısı başladığında hep uyardım. Çünkü geçmişini okuduğum için o olayın başlangıcının aslında Orta Doğu'yu dizayn etmek olduğunu ve Orta Doğu'yu dizaynın bu kıvılcımla başlayacağını, bunun bir ateş topuna dönüştürülüp Türkiye'ye doğru yuvarlandığını söyledim. Başınızı Gazze'den kaldırın çünkü hedef Türkiye dedim. Şimdi bazıları şöyle söylüyor. Diyor ki nereden çıkartıyorsun? Ya bunu açık açık yazıyorlar ve söylüyorlar. Bunu Michael Rubin denilen adam ki ya bunlar boş adam değil. Yani bazıları bilmiyordur. Amerika'da bir herhangi birisi yazdı filan diyordur. Belki takip etmeyenler. Michael Rubin 2. Körfez Harekatı'ndan sonra 2003'te kurulan geçici koalisyon hükümetinde Irak'ta Amerika adına baş danışmandı. Ya Amerika'nın oradaki kayyumuydu. Amerika'nın Orta Doğu, Pentagon'un Orta Doğu direktörü temsilcisiydi. Şimdi adam ben yazarlık yapıyorum diyor. Yazarlık yapmıyor aslında. Kamuoyu oluşturuyorlar. Uluslararası kamuoyu oluşturuyorlar. Bu ilk Amerika'da bu yazmaya başladı. Bunun söylediği sözlerden bir tanesi şuydu. Türkiye İran olmadan İran'dan ders çıkartılmalıdır. Türkiye'nin başı ezilmelidir anlamına gelecek sözler söyledi. Ve de dedi ki bunu da İsrail'deki bu tür akademisyenler de bu Michael Rubin'in söylediklerinin hemen arkasından İsrailli biraz önce bahsettiğiniz analistler de yazıyor. Benzer analistler. Hemen arkasından giriyor. Ve hedef olarak Türkiye'nin Akkuyu'daki nükleer santrali, nükleer enerji santrali, bu elektrik santrali. Ya Ermenistan'da da var bu, Ukrayna'da da var, Fransa'da da var, bilmem nerede de var ya her yerde var. Nükleer enerji santrali bu. Nükleer enerjiyle çalışıyor. Nükleer silah değil, nükleer silah oluşturmak bambaşka bir şey. Diyor ki şimdi, bu Akkuyu diyor, nükleer silah üretmek için yapıldı aslında diyor. Bak şimdi, aynı İran'a yaptıkları gibi. Daha önce Irak'a yaptıkları gibi, daha önce Libya'ya yaptıkları gibi, daha önce Suriye'ye yaptı. Hep bahane aynı. Bu Siyonistlerin ve emperyalistlerin saldırı hazırlığı hep aynıdır. İran'da da ne dedi? İran'da sen nükleer silah üretiyorsun bu nükleer enerji santrali dediğin yerde. Hayır diyor, ben buradan elektrik üretiyorum, enerji üretiyorum kardeşim, ne alakası var? Gel bak diyor. Uranyum zenginleştirmen aşıyor bunu diyor. Nereden? Gel kontrol et diyor. Nükleer. 2. Balistik füzeleri, savunma sanayisi. Çok aşırı bana tehdit oluşturuyor diyor bak. Sen kime tehdit oluşturuyorsun? Ona karışma diyor. Benim nükleer silah olabilir benim diyor. Ama başkasının olamaz. Savunma sanayi. Al. Her ikisi de şimdi Türkiye için gösteriliyor mu? Her ikisi de savunma sanayi ve Akkuyu. Peki, daha önce altıgenlerden bahsetmiştik, değil mi? Halbuki bu altıgende öyle değil durum. Aslında İran, parantez içerisinde buraya da Türkiye yazabiliriz. İsrail
Bir altıgen burada kurdu, Orta Doğu'da. Bir altıgen de Doğu Akdeniz'de kurdu demiştik. Şimdi bu analistin söyledikleri o Doğu Akdeniz'de kurulan altıgenle alakalı. O zaman altıgenleri anlatırken birkaç önceki programımızda demiştik ki bak bu altıgenler bir şeye hazırlık, İran'a saldırı için hazırlık Orta Doğu'daki. Daha sonraki altıgende kime hazırlık onu da düşünelim. O da Türkiye'ye demiştik. Şimdi İran'a hazırlık olduğu ortaya çıktı. İran'a bu altıgen saldırdı. Hangi altıgen bunlar? Söylüyoruz şimdi. Orta Doğu'daki altıgen Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, ABD, Ürdün ve Bahreyn. Mısır'ı da sayabiliriz. Şimdi bu Mısır'da Doğu Akdeniz'de o. Bu şimdi bak şuraya bir bakar mısın? İran'a saldırı için hedef neydi burada? İran aslında. İran'a saldırı için BAE'nin üsleri kullanıldı mı? Suudi Arabistan'ın üsleri kullanıldı mı? Bahreyn'in üsleri kullanıldı mı? Ürdün'ün üsleri kullanıldı mı? Uçaklar kullanıldı, buradan gitti geldi mi? Değil mi? Şimdi geldik buraya, Doğu Akdeniz. Doğu Akdeniz'deki altıgen neydi? Tekrar hatırlatalım. İsrail bunları kuruyor. ABD ve İsrail var zaten. Mısır, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve kim? Fransa. Peki bu Doğu Akdeniz'deki altıgenin hedefi ne acaba? Ha? Soruyorum şimdi. Suriye mi? Lübnan mı? Ha? Libya mı? Kimmiş bunların ortak hedefi? Bunların ortak hedefi Türkiye. Bu ne demek? Ben Yunanistan'daki üsleri kullanacağım. Güney Kıbrıs'taki üsleri kullanacağım. Mısır'ı kullanacağım. Fransa, zaten burada Fransa var. ABD var. Güney Kıbrıs'ta. İsrail var. Yunanistan var. Buradalar zaten. Şimdi Türkiye'yi bir gerçekten ablukaya alma, yani çevreleme, kuşatmaya almak istiyorlar. Ki İsrail analistin saydığı ülke arasında yine bu bloktan hem Atina hem Kuzey Kıbrıs tarafına Güney işaret Kıbrıs ediyor. Evet, evet. Bu ve buradaki açıklamalara dikkat edin. Şimdi burada PKK elebaşı Duran Kalkan ne dedi? Dananın kuyruğu Kıbrıs'a kopacak dedi. Bu laflar. Gördük ki PKK, bütün halkımız bunu gördü mü? Görmesi lazım. PKK, İsrail ve ABD'nin örgütüdür. Onların elemanıdır. Siyonistlerin elemanıdır. Neden? Suriye'yi parçalayan bunlardır. Irak'ı parçalayan bunlardır. Şimdi İran'a gittiler ve Netanyahu'dan emir bekliyorlar. Netanyahu'dan emir bekliyorlar. Hepsi oraya gitti. Siyonist bunlar. Muhafazakar, mütedeyyin, dinine, vatanına, milletine bağlı Kürt kökenli vatandaşlarımız bu gerçeği görmelidir. Bu gerçeği görmelidir. Onları tenzih ediyorum. Tekrar söylüyorum. PKK eşit değildir Kürt. Çünkü bizim Kürt kökenli vatandaşlarımız, asıl Kürt kökenli vatandaşlarımız ordusuna da bağlıdır, devletine de bağlıdır, bayrağına da bağlıdır, dinine de bağlıdır. Siyonistlere köle olmaz, Siyonistlere de karşıdır, İsrail'e de karşıdır, Amerika'ya da karşıdır. Her kim olursa olsun Müslümanlığa, İslam'a ve bayrağımıza, devletimize saldıran herkese karşıdır. Onları ayrı tutuyorum. Ama görsünler PKK'nın Kürt kökenli vatandaşlarımızı temsil etmediğini anlasınlar. Bunlar Siyonistleri ve İsrail'i ve Amerika'yı temsil ediyorlar. Şimdi geçelim. Kıbrıs'ta kopacak dedi değil mi? Peki Michael Rubin ve İsrail'deki en önemli gazeteler ve analistler ve aynı zamanda İsrailli bakanlar ne dediler? Kuzey Kıbrıs sadece Yunanistan ve GKR'nin problemi değildir. Kuzey Kıbrıs'tan rahatsız olan sadece onlar değildir diyor. Yunanistan ve Güney. Biz de rahatsızız. Kuzey Kıbrıs bizim de hedefimizdir diyor. Çok dikkatli olmak lazım. Ben senelerdir yine uyarıyorum. Kuzey Kıbrıs'ta bir kalkışmaya, bir iç karışıklığa neden olup ondan sonra da buraya bir müdahale gerekçesi oluşturmaya çalışabilirler. Çok dikkatli olmak lazımdır. Kuzey Kıbrıs'ta güvenlik konusu son derece önemlidir. İç güvenlik konusu son derece önemlidir. Kaşıyacaklar buraya. Tarihe not düşelim. Kuzey Kıbrıs'ın içini kaşıyacaklar. Onun için Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimiz çok uyanık olmalıdırlar. Siyonizmin ve Amerika'nın oyununa gelmemelidirler. Yunan'ın, Rum'un oyununa gelmemelidirler. Bu birincisi. Kıbrıs adası İsrail'in vaat edilmiş toprakları içerisindedir. Şimdi hedefler: 1. Akkuyu. 2. Savunma sanayi. Türkiye'nin savunma sanayi. 3. Kuzey Kıbrıs. Türk Cumhuriyeti.
Kıbrıs meselesi diye. 4. Suriye. 5. Türkiye'nin, Filistin'in, Gazze'li kardeşlerimizin yanında durması. Bu 5 tane neden bir şekilde Türkiye'yi hedef göstermek için toplanıyor ve bir bütünsel toplam, kümülatif bir şekilde işte Türkiye bunun için hedeftir deniliyor. Ve şimdilerde biliyorsunuz şöyle de bir durum var. Şunu da gösterelim. Hama, Humus, T4, Palmira. Yaklaşık koydum. Hama, Humus, T4, Palmira. Burada Türkiye, Suriye hükümetiyle anlaşmalar yaparak onlara eğitim vermek ve onların savunmasını güçlendirmek, hava savunmasını sağlamak maksadıyla bir takım şeyler yaptı. Değil mi? Ki bir süredir aslında Suriye haritasına çok fazla odağımızı almıyorduk diğer bölgedeki hareketlikten dolayı ama Türkiye-İsrail'in karşı karşıya geleceği senaryoda Suriye'de bir durum olur mu, hareketlilik olur mu? Türkiye'nin Hama'da, Humus'ta, T4, Palmira'da üst kurması ya da Suriye Silahlı Kuvvetleri'nin eğitmesi konusu daha gündeme gelir gelmez İsrail kalktı, buraları bombaladı. Değil mi? Buraları bombaladı. Bombaladık dedi yani. Bizden bir açıklama var mı bilmiyorum. Ama bombaladık dedi ve birkaç kere de bunu söyledi. Yani Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinden aşağıya inmesine kesinlikle müsaade etmem anlamında bir takım şeyler söylüyor. Şimdi ve Türkiye'yi saldırgan duruma düşürmek için de Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerini çarpıtarak, keserek, biçerek ne demişti? Direkt aslında İz merkezli Telegraf gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'i işgal etmekte tehdit ettiği yönünde bir haber yayınladı. Erdoğan İsrail'i işgal etmekte tehdit etti başlığıyla servis etti bunu. Sonrasında eski bir açıklamanın bağlamından koptuğunu ifade etti. Özür yayınladı ve haberi geri çekti. Ancak biliriz ki aslında haber merkezlerinde böyle bir etkili haber birçok süzgeçten geçer ve sonrasında yayınlanır. Çok da masum gelmedi aslında bu haberin yayınlanması. Türkiye ile İsrail'in bir anda karşı karşıya geldiği bir senaryo ortaya çıktı. Şimdi ben özür diliyorum diye yayınladım ama ilkinde ateşe ettim, haberi saldım. Kimse ikincisini okumaz. Herkesin aklında o birincisi kalır. Türkiye İsrail'e saldıracak. Kamuoyu oluşturmaya başladılar mı? Aynen Amerika ya İran saldıracak laflarıyla İran'a nasıl saldırdılarsa kimse saldırmadı kardeşim. İran Amerika'ya mı? Ama saldıracaktı. Bak böyle demişti. Bak şöyle demişti. İşte aynı kampanya Türkiye için yapılmaya başlandı. Bunu söylüyorum. Ve bunun taşeronu kim olacak biliyor musun? Taşeronu PKK olacak. Onun için bu süreç, müreç falan hepsi hikaye. Kendi kuyumuzu kendimiz kazıyoruz. Bu örgütün başını ezmek lazım. Yoksa onlar bizim başımıza çok ciddi bela olacaklar. Örgüt şu anda aynen İran'ın ateşkes ilan edildi diye Amerika kuvvetlerinin, İsrail kuvvetlerinin kendilerini tazelemesine zaman tanıması gibi bu süreçlerle de PKK'nın yani İsrail ve Amerika'nın taşeronlarının, Türkiye'ye hedef gösteren taşeronlarının hiçbir operasyona tabi olmadıkları için kendi kendilerine güçlenmeleri, teknoloji elde etmeleri, adam toplamaları vesairelerine alan açılmış oluyor. Ben buradan ilgilileri uyarıyorum. Bunların hepsini birlikte değerlendirin. Bu tuzağa düşmeyin. PKK'ya nefes aldırmayın. Çünkü PKK bunların taşeronu olacak. SDG, YPG hepsi birlikte. Şimdi bir algı operasyonuyla aslında Türkiye İsrail'e saldıracak. Dolayısıyla biz İsrail'i koruyacağız ve bununla birlikte işte ön alıcı meşru müdafaa kavramı var. Uydurulmuş bir kavramdır. Meşru müdafaanın sulandırılmışıdır. Ön alıcı vuruş. Genişletilmiş meşru müdafaa. Ne demek ameliyatı? Nasıl kullanacaklar bunu? İşte diyor ki o bana saldıracağına niyet etti. Ben meşru müdafaa hakkım doğdu. Ben kendimi savunmak için ondan önce ona saldırıyorum. Halbuki meşru müdafaa Birleşmiş Milletler şartına göre ancak saldırı olması durumunda olur. O da önleyici vuruş, ön alıcı meşru müdafaa dediğimiz kavram Amerika'nın Irak'a saldırısı esnasında ortaya çıkmıştır. Amerika kendine hukuki bir zemin oluşturmaya çalışmış ve meşru müdafayı sulandırmaya çalışmıştır. Irak'a müdahalesi 1. Körfez Savaşı ve 2. Körfez Savaşı'nda bu meşru müdafaanın sulandırılmışı çıkmıştır. Yoksa meşru müdafaa ancak sana saldırı olursa olur. Mesela en genişletilmiş halde şu olur. Adam uçaklarını kaldırdı, senin hava sahana doğru muazzam şekilde uçaklar geliyor. Uçağın ateş etmesini beklemeden sen artık onu ateş edebilirsin. Ama kimse uçak kaldırmamış. Kimse bir şey ateşlememiş. Niyeti vardı. Hayır olmaz. Hayır olmaz. Niyet okuyamazsın.
Olmaz öyle bir şey. Niyet var. İstihbarat aldım. Nasıl istihbarat aldım? Bir kere Birleşmiş Milletler'e müracaat etmelisin. Adamın böyle bir saldırı niyeti var. Böyle bir istihbarat aldım ben. Şu veriler var demen lazım. Bunların hiçbir tanesi yok. Artık zaten Birleşmiş Milletler sistemi falan bir işe yaramadığı çok açık ortaya çıkmıştır. Uluslararası hukukun falan olmadığı çok açık ortaya çıkmıştır. Uluslararası normların falan işte hem abluka konusunda, Gazze'ye uygulanan abluka konusunda bir önceki programımızda anlattık. Hem bunda hem onda. Yani hukuk filan, uluslararası hukuk güçlünün koyduğu kurallar olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. Onun için önce güçlü olmamız lazım. Burada durum ne olacak? Bir kere şunu söyleyelim. Global Gunpowder diye bir ölçeklendirme var. Türkiye 9. ateş gücünde dünyada. İsrail 15. Ama İsrail tek başına İsrail değil. Onun için söylüyorum. Yoksa yani bizim için bir şey değil. Bir de İsrail 2024 yılında ne kadar para harcamış biliyor musunuz silahlanmaya? 45 milyar dolar. SIPRI kaynaklarına göre. Uluslararası bu güvenilir kaynak işte. Türkiye 25 milyar. Türkiye 85 milyonluk bir ülke. Türkiye'nin büyüklüğü İsrail'in 100 katı neredeyse ve onlarca katı İsrail'in Türkiye onlarca katı büyüklüğünde. Ama ikimizi neredeyse daha fazla savunmaya para harcıyor. Şimdi bu bir kere ortada çok ciddi bir hazırlık yaptığının göstergesi. Niye bu kadar para harcar? Neye hazırlanıyor aslında? Neye hazırlanıyor? Topraklarını büyütmeye. Topraklarını büyütüyor mu? Ya bu ateşkes ilan edildi. Tak! Lübnan'ın yarısını aldı. Lübnan gitti ya. Suriye'nin güneyini aldı. Şam'a kadar geldi şurayı. Topraklarını %70 İsrail büyüttü. Ne zamandan? 23 Ekim 2023 Gazze olaylarının, Gazze'deki soykırımın başladığı günden itibaren. %70 büyüttü. Kimsenin sesi çıkmıyor. Yani ben şimdi şeyi de anlamıyorum. Bizim medyayı da anlamıyorum. Uluslararası medyayı da anlamıyorum. Televizyonlara çıkıp İsrail diyenler şu anda İsrail'in Suriye'nin güneyinde elde ettiği alandan hiç bahsetmiyorlar. Lübnan'ı işgal etmesinden, Litani Nehri var burada. Bu nehri alıp su kaynaklarına sahip olmasından, Golan Tepelerinin sadece batısı değil doğusunu da almasından, Süveyda dahil işte Dürzilerin hamisiyim deyip o bölgeye asker sokmasına. Şu anda mesela Suriye ordusu, halkımız şunu bilsin, Suriye ordusu Suriye'nin güneyine giremiyor. Giremiyor. Kimse bahsetmiyor ya. Niye giremiyor? İsrail hayır girmeyeceksin dedi. Peki bu o zaman devrimin kime faydası oldu? Kime faydası oldu? Peki devrim oldu Suriye'de. Ne oldu? Şu anda Suriye Milli Savunma Bakan Yardımcısı kim oldu? Bu 30 Ocak mutabakatıyla. Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı PKK teröristi şu anda Milli Savunma Bakan Yardımcısı oldu Suriye'de hükümette. Diğer kırmızı bültenle aradığı kim oldu? Genelkurmay 2. Başkanı oldu. Diğer kırmızı bültenle aradığı PKK'lı terörist, PYD, YPG'li terörist ne oldu? İçişleri Bakan Yardımcısı oldu. Ben şimdi soruyorum. Kimin işine yaradı? Bu ne demektir? Niye PKK Suriye yönetiminin Tugaylar kuruldu? PKK'lı Tugaylar kuruldu ve mutabakatla bu kabul edildi. Hala Suriye'de çok iyiyiz. Ya bu gerçekleri niye saklıyoruz? Niye saklıyoruz? Peki Suriye'de PKK'lı Tugaylar kurulduysa, PKK elebaşları Suriye'de Milli Savunma Bakan Yardımcısı olduysa, İçişleri Bakan Yardımcısı olduysa, Genelkurmay Başkan Yardımcısı olduysa, tümen komutanları oldularsa o zaman soruyorum. Ve buralardaki Suriye'nin kuzeyindeki o Ayn-el Arab ve Kamışlı bölgesine de Suriye ordusu da içeriye giremiyorsa şu anda, güneyine de giremiyorsa şu anda ve PKK'nın İsrail'in taşeronu olduğu da çok açık İran olayından sonra da ortaya çıktıysa o zaman soruyorum. Bunlar kime hazırlanıyorlar? Karşımızda bundan sonra Suriye ordusu mu çıkacak PKK yerine? Ve İsrail bunları mı öne sürecek? İsrail'le doğrudan çatışma değilse de bu Suriye ordusu kılığına bürünmüş bu PKK'lılarla mı vekalet savaşları mı yapılacak? Türkiye'ye böyle mi saldıracaklar? Şimdi çok enteresan bir gelişme oldu mesela. Onu da söyleyelim, öyle bitirelim. İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu'na değil mi? Terörist saldırısı oldu. Allah Allah. Saldırı yapılan yer aslında konsolosluk binası değil biliyorsun. Konsolosluk binası da arkada. Göz göre göre gündüz vakti 3 tane adam
IŞİD'den emir alıyor. IŞİD'i kuran kim? IŞİD'i kuran kim? İtiraf etti Amerikalılar. Biz kurduk dediler. Yani İsrail'le beraber kurduk. IŞİD'den talimat almışlar bunlar. Gündüz göz göre göre o kadar da tedbir alınmış olmasına rağmen diyorlar ki biz saldıracağız. Geliyorlar ellerinde kovboy gibi tüfeklerle herkesin gözü önünde saldırıyorlar. Güya konsolosluğa. Yani 2 tane gökdelen var. Öndekine saldırıyorlar. Halbuki arkada İsrail konsolosluğu. Orası da aktif değil, boş. Boş. Bir de boş. Niye yaparlar bunu? Niye yaparlar? Bu soru budur. İsrail konsolosluğuna niye saldırırlar? IŞİD'den talimat alarak. IŞİD'i kuranlar da Amerika. Soru budur. Soru bütün bunların hazırlığıdır. Neden? Netanyahu hemen arkasından ne dedi? Konsoloslukları ve büyükelçilikleri boşaltıyoruz dedi Türkiye'deki. Netanyahu büyükelçilik ve konsoloslukları boşaltıyoruz dedi. Ki daha sonrasında Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan direkt hedef alan açıklamalarda bulundu. Hem İran'dan Türkiye topraklarına atılan füzelere tepki verilmemesine işaret etti. Türkiye neden veremiyor diye. Hem de Kürtleri katleden biri dedi ki oradaki işte aslında PKK grubu üyelerini söylüyordu. Az öncesinde bahsettiğiniz harita üzerinden. Direkt aslında dozu biraz daha arttırmış oldu. Arttırdı ve hazırlık yapıyor. Ve hazırlık yapıyorlar. Ya ben bunu defalarca söyledim. Peki Türkiye'nin yapması gereken nedir? Türkiye savunma sanayini bir kere çok güçlendirmelidir ama bu İsrail'in taşeronu olan örgütün başına ezmelidir. Örgütü artık tavizden vazgeçmelidir. Örgütün silah falan bıraktığı yok. Örgüt fink atıyor ya etrafta. Kimi kandırıyoruz? Kimi kandırıyoruz? Tekrar hatırlatıyorum daha önceki yayınlarımızda söylediğimiz. Ne olur onun resmini de koyalım. Şu 1998'de yazılmış Graham Fuller'in kitabı. Türkiye'nin Kürt meselesi kitabının nasıl aynı bu çözüm sürecinde birebir örtüştüğünü ben okuyunca şaşkınlıkla izledim. Komisyon kurulması dahil olmak üzere bunun bir İsrail-ABD aklı olduğunu devleti yönetenler anlamalı ve buna bir dur demelidir. Görüldüğü üzere terörist elebaşının hiçbir şeyini de dinlemiyor örgüt. Çünkü örgütü yöneten ne terörist elebaşı ne başkası. Örgütü yöneten Amerika ve İsrail. Teşekkürler Ahmet, değerli katkılarınız için. Yayını bu noktaya kadar izleyenlere GST YouTube kanalına abone olmaları yönünde çağrımızı da yapmış olalım.